1895 yılında Lumière kardeşler Vitrin'in Les Tutohatlarına Girişi isimli filmi yayınlamış ve böylelikle sinema tarihi de başlamıştı. Sinematografın icadı Lumière kardeşlerin dünyaca tanınmasını sağlamıştı. İnsanların ilgi ve merakını fazlaca uyaran bu icattan olabildiğince yararlanabilmek ve ellerindeki arşivi genişletmek amacıyla Lumière kardeşler operatörlerini dünyanın dört bir yanına çekim yapmaları için göndermişti. 1895 yılında yayınlanan bu ilk filmden yaklaşık bir yıl sonra bu operatörlerden Alexandre Premio, hassas dengelerin gözetildiği Abdülhamit döneminde çok zor şartlar altında Fransız Büyükelçisi'nin araya girmesi sayesinde kamerasıyla beraber Türkiye'ye girebilmişti. Premio, İstanbul, İzmir ve Osmanlı sınırlarındaki bazı yerlerde çekimler yapmış ve sinemayı halka tanıtmıştı. Osmanlı'da ilk sinema gösterimi 1896 yılında Yıldız Sarayı'nda yapıldı. Bertrand isimli bir Fransız, padişaha ve saray halkına sinemayı tanıtmıştı. İlk halka açık film gösterimi ise Osmanlı'da sinemanın yayılmasının öncülerinden olan Romanya uyruklu Polonya Yahudisi olan Zygmunt Weinberg tarafından gerçekleştirildi. Bu sihirli icat büyük bir ilgiyle karşılanmıştı. Metin And'ın bir araştırmasına göre bu gösteri sırasında trenin gara girdiği bir sahnede trenin üzerine geldiğini sanan bir seyirci korkuyla salondan kaçmıştı. Böylelikle halka açık ilk sinema Beyoğlu'nda Sponik Birhanesi adıyla geçen bu salonda gerçekleşmiş oldu. Fransız Pathé Film şirketinin ülkemizdeki temsilcisi olan Weinberg, bu gösterileri bir süre sonra Fevziye Kıraathanesi, Tepebaşı ve Odeon tiyatrolarında devam edip İstanbul'un çeşitli yerlerinde gezdirmiş ve sonunda yine ilk yerleşik sinemayı kendisi kurmuştur. Sinema, yavaş yavaş geleneksel temaşa sanatlarının yerini alıyor ve ortaya yeni bir temaşa biçimi getiriyordu. Gölge oyunlarının, orta oyunlarının sergilendiği mekanlar yavaş yavaş canlı fotoğrafların gösterildiği yerlere dönüşüyordu. Weinberg'ün Pathé adıyla kurduğu sinemayı halka açılan Cine Oriental, Cine Palace ve Cine Magic gibi belli başlı sinema salonları izledi. Türklerin sinema işletmeciliğine el atmaları ise daha sonraki yıllarda olmuştur. Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasından kısa bir süre önce 19 Mart 1914'te Şehzadebaşı'nda açılan milli sinema, ülkede Türk iş adamlarının devreye soktuğu ilk sinema salonudur ve sahipleri de Cevat Boyar ile Murat Bey adlı iki ortaktır. Bir süre sonra ise devreye Şakir ve Kemal Seden kardeşler girerek dönemin ünlü lokantacısı Ali Efendi ve Fuat Uzkına ile birlikte Sirkeci'de Ali Efendi sinemasını açtılar.